TikTok'ta canlı yayın yapıyorsun ve şu hediyeler atıldıkça GTA 5'teki arabana bir şeyler oluyor. Patlıyor, lastiği patlıyor, yok bilmem zıplıyor ya da araba değişiyor. Bu nasıl oluyor? Evet, sizlere bugün bundan bahsedeceğim. Tam da bu sebepten dolayı yayıncı arkadaşlarımızın da ısrarı üzere GTA 5'in dağa tırmanma modunu geliştirmiş oldum. Peki herhangi bir launcher kullanacak mıyız? Hayır. Sadece Tikfinity ve oyun açıyorsun, yetiyor. Bu kadar. Gelin anlatayım nasıl yapıyormuş. Selam canlar, ben Kubilay Can. Evet arkadaşlar, GTA 5'in dağa tırmanma modunu nereden indireceğiz diyorsanız avbulut.com sitesinden indireceğiz. Eğer bulamazsanız arkadaşlar videonun açıklama kısmında bırakmışımdır. Sizler oradan siteye ulaşıyorsunuz. Karşınıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Önce siz bir hesap oluşturacaksınız. Girişinizi yapacaksınız. Sonra araçlar ve çözümler diyorsunuz. Ücretli araçlar ve oyun modları diyorsunuz. Karşınıza bu şekilde de bir sayfa geliyor. Bu sayfada iki tane modumuz var. Biri GTA 5 modu, diğeri de Minecraft modu. İsteyenler işte her hediye attıkça bloğun canı çoğalıyor. Sen de tabii bloğun canını azaltmaya uğraşıyorsun. İsteyen bunu da satın alabilir. İsteyense GTA 5'i de satın alabilir. Sizlere tabii ki bu videoda GTA 5'ten bahsediyoruz. Onun için GTA 5'in satın alınmasıyla ilgili konuşacağız. Arkadaşlar GTA 5'i ben 164 jetona satıyorum. Peki biz bu jetonu nasıl alacağız? Arkadaşlar yukarı tarafta hesabım kısmı var, tamam mı? En üstte bak, benim tam kafamın üstünde. Tıkladığınızda size sol tarafta Harry Potter görseli var. Onun aşağısına coin'i satın alıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda önce coin'i satın alıyorsunuz arkadaşlar. Seçiyorsunuz coin'i, ne alıyorsanız onu seçiyorsunuz, oradan satın alacaksınız. Sonra tekrar geleceksiniz araç çözümler, ücretli araçlara. Buradan ister satın alın, ister üstüne resmine tıklayın, buradan satın alın. Fark etmez ama 164 jeton istiyor. Tamam. 30 günlük arkadaşlar, bu 1 aylık süreyle veriyoruz zaten. Hani bunu ilerleyen vakitte tabii ki 1 yıllık vereceğiz. Peki modumuzun içerisinde neler var ona bakalım arkadaşlar. Modumuzun özelliklerinden T tuşuna basarak arda arda basın, tamam mı? Basılı tutmayacaksınız. Arda arda basarak aracı değiştirebiliyorsunuz. U tuşuna basarak aracı patlatabiliyormuşsunuz. N tuşuna basarak araç çağırabiliyorsunuz. L tuşuna basarak lastiği patlatabiliyorsunuz. O tuşuna basarak silahlı NPC'ler, zaten birazdan oyunda da göreceksiniz. Y tuşuna basarak oyuncuyu öldürebiliyorsunuz. I tuşuna basarak aracı silebiliyorsunuz. G tuşu da polisi devre dışı bırakıyormuş. H tuşu polisi aktif ediyormuş. K tuşu da önüne engel koyuyor. Engel 3 tanedir. Biri duba, bariyer ve böyle karton kutu gibi olan büyük ama bir kasa var. O kasaya çarpınca duruyorsun da diğerlerine çarpınca ezip geçiyorsun. Çok da şey değil. J tuşu da aracı zıplatıyor. Araç içindeyken. Bunların birçoğu araç içindeyken olur. Ama burada bilmeniz gereken 2 tane dosya var. Tamam mı? Hemen tepeme yazarım. Biri Battle.exe klasörü. Diğeri de GTA 5 .be.exe. Şimdi bu iki dosyayı da isterseniz yedekleyin, isterseniz silin. Sıkıntı yok. Şimdi burada kurulum ve kullanım adımlarını tek tek anlatıyorum. İsteyen buradan bakarak da kurulum yapar. İsteyen de benim videomu da izler de kurulumunu yapar. Şimdi sen bunu aldın değil mi kardeşim? Yukarı tarafta hesabıma giriyorsun. Sana zaten bir token vermişim bak. Aşağıya tıkladığın anda token'ı kopyalıyor. Sen onu oraya yapıştıracaksın ama bekle. Şimdi değil. Arka plandan açık kalsın site. Mod dosyasına geliyorsun kardeş. İndir diyorsun. Tamam. O indirecek. İndirdikten sonra ne yapıyoruz? Modumuzun RAR'ı indi arkadaşlar. Bunu extract etmemiz lazım. Tamam mı? Bekleyelim. Extract'ını etsin. O inene kadar da biz bir Steam'imizi de açalım. Oyununuz neredeyse onu tabii ki. Ha bu arada fark etmez. Crackli de olabilir yani. Sıkıntı yok. Ben şu an Steam'den satın aldığım için gösteriyorum. Extract işlemimiz bitti. Yukarı tarafta klasörümüzü oluşturdu. Sol tarafa çekiyoruz. GTA 5 klasörün içerisine giriyoruz. Karşımıza gelen 4 tane dosyamız var. Bu dosyalarımızdan setup mode değil, o bir setup var ya, ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Önce bunu bir kurulumlu yapıyorsunuz. Continue diyorsun. Accept diye uyarıyı kabul ediyorsun. Devam ediyorsun. Devam et. O inene dursun. İndikten sonra ben indirdim zaten de bir daha indiriyorum sırf görün diye. Aynı paketin üzerine kuracak, bir şey olmaz. Close diyorsunuz. Şöyle open diyorsun. Gelmiş, kurulum yapılmış. Ondan sonra burada Windows'u seçiyorsunuz. GTA 5'inizi buldunuz. Windows'u seçtiniz. Burayı şöyle kenara bırakıyorum. Bazen kendisi buluyor. Browse dersem kendisi de bulur da bulamazsa varsayalım diye gidiyorum. Kütüphaneye geliyorum. GTA 5'ime geldim. Buradan ayarlar bölümünden yönet diyorum. Tam bak kafam tam şöyle üstünde. Bak burada yerel dosyaları göz atlıyorum. Tamam mı? Geldi mi klasör abi? Geldi. Burada bak şurada GTA 5'in ismi yazıyor. Şu boşluğa tıkladığında CTRL-C geliyorsun, browse diyorsun. Yukarı taraftan da buraya CTRL-V diyorsun. Dosyayı buluyor. Klasörü seç dediğin anda tak buldu, tamam mı? Hani varsayalım bulamazsa diye dedim. Tamam mı? Continue diyorsun kardeşim. Yine continue. Bu şimdi encrypt edecek. Yani içerideki bazı dosyalar şifreli olduğu için bu dosyaları encrypt ediyor ve bu sayede içerideki bazı işlemleri rahat bir şekilde görebiliyoruz. Karşımıza böyle bir panel geldi. Bu panelden ne yapacağız? Yukarı tarafta tools diyoruz. ASIM Manager diyoruz ve burada biraz bekledikten sonra ASIL
ASCII Loader, Open 4 ASCII ve Open Camera kısmını buralara install ediyorsunuz, yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra burayla artık işimiz kalmadı. Burayı kapatıyoruz. Bu benim klasör. Kafa şimdi karışmasın diye söylüyorum. Bu benim klasör. Klasörümün GTA Vehicle Mods kısmına giriyoruz. Sağ taraftan da oyunun klasörünü açıyoruz. Açtık. Buradaki bütün benim klasörüm içerisinde bütün her şeyi alıyorsun. Buraya aktarıyorsun. Hedef dosyayı değiştir diyorsun. Bu kadar. Bekliyoruz arkadaşlar şimdi. Değiştirdi mi? Değiştirdi. Burada GTA 5 BE var. Ben bunu siliyorum. İsterseniz silin. Sıkıntı yok. Ben bunu buradan da silerim de siz direkt yükleyin. Ondan sonra silin. Ben sildim. Scripts kısmına giriyoruz arkadaşlar. Geri geliyoruz benim klasörden de. Scripts açıyoruz. Buradan böyle tutuyorsunuz, tamam mı? CTRL-C, buradan da CTRL-V diyoruz. Oradaki dosyayı buraya aktarıyor Scripts içerisine. Eğer Scripts klasörünüz yoksa da bir tane klasör oluşturun. İsmine Scripts deyin, tamam mı? Onu dedikten sonra içeriye aktarın bunu. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Config'in içi bomboştur arkadaşlar. Tamam. Buradaki user token. İşte burada AvBulut'a gideceğiz. Bu Scripts'i yüklemeden önce şu tutorial'ı bir atlayın abi. Bak şu GTA 5'i daha yeni indirdiysen kardeşim, banka soygunu, araba çalmayı yap, görev başarılı yazısını aldıktan sonra Scripts'i yükle. Sonra çalışmıyor. Bak normalde çalışmıyor. Ben biliyorum. Çünkü tutorial'da güvenlik önlemi alıyor GTA firması. Bunun için sen de Scripts'i daha yüklemeden, bak buraya dokunmadan, klasöre eklemeden lütfen sen o tutorial'ı bir atla. Sonra tekrar yapıştırırsın. Okey. Şimdi gelelim config kısmına. Config'e geldiğinde arkadaşlar burada bizim bak avbulut.com sitesine gidiyorsun. Hesabından modun hangisi, bu mu? Burada token'ı var. Token'ı bastığında kopyalandı. Geliyorsun buraya yapıştırıyorsun. Ben şöyle yapacağım. Kodun devamını görmeyin diye. Yapıştırdım. CTRL-S'ye bastım. Tamam. Kapatıyorum. Burayla artık bir işim kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim her şeyim çalışıyor. Şu anda bir sıkıntım var mı? Yok. Oyun güncellenirse de yine aynı şekilde dosya şu Scripts değil, diğeri GTA VS mod var ya, oradan da tekrar aynı şekilde kurulumu yaparsın. Sıkıntı olmaz. Ben zaten kontrollerini yapıyorum. Ben de yayını yapıyorum sonuçta. Şimdi burayı kapattım. Buradakini de kapattım. Bitti işimiz. Tamam mı? Burada ne yapacağız? Oyunumuzu başlatacağız. Başlatalım abi bir. Dediğim gibi arkadaşlar o tutorial kısmı var ya, banka soygunu, araba çalma, işte onları atlayın. Görev başarılı yazısını aldıktan sonra Scripts'in içerisine yüklemeyi yapın. Ne yükleyecekseniz artık benim dosyalarımdan. Aşağıdan hikaye modu seçiyorsunuz arkadaşlar. Tabi İngilizcesi story mode. Sizde İngilizce gelecektir büyük ihtimal. Siz onu Türkçe'ye çevirirsiniz ayarlardan. Ha bu arada şunu da söylemeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Checkpoint özel, yani şuradan şuraya gideceğin konumunu belirten bir yer yok. Rastgele geziyorsun. Ama bu şekilde de para kazanırsın yani, sıkıntı yok, ama ben bunu 5.0'a kadar sürümünü yükselte ilerleteceğim. Bu yükseltmelerim tabi yeni özellikler getirecek, işte ne bileyim meteor yağmuru olsun, işte Türk arabaların değişimi olsun gibi özellikler getireceğim. İşte PUBG'deki Firavun karakterlerini de getirmeyi planlıyorum. Ama bu güncelliğe ne kadar ilerleyebileceğim o da bana bağlı biraz. Tek başıma çalışıyorum sonuçta. Size şunu da söyleyeyim. 1.1 sürümünde kesinlikle checkpoint gelecek. Baştan bilin yani. Şu anlık bu halde çalışıyor. Eğer ki lisansınız aktifse ve 30 gün içerisinde kullanılır bir haldeyse script çalışır. Lisans geçerli der. Eğer ki aktif değilse lisansınızda bir sıkıntı vardır ya da 30 günü dolmuştur. Şimdi böyle bir durum olduğunda önce bir bak bakayım 30 günün dolmuş mu? Hesabıma gireceksin, bakacaksın. Mesela ne diyor? Lisans geçerli. 30 günüm dolmuş mu? Kalan süreyi de gösteriyor. Bitiş tarihim de gözüküyor. Gördünüz mü? Eğer ki dolmamışsa, bir sıkıntı varsa şu sol taraftan bizim destek ekip arkadaşlarımız size yardımcı olur. Şimdi buradan tabi bu arada ben suç işliyorum ama hiçbir şekilde şey yok. Polis işlemez. Çünkü neden? Devre dışı. Otomatik devre dışı. Sen de ölmezsin bu arada. Bak adama bırakayım. Vursun bana. Ben de ölmem yani, canım gitmiyor. Tamam, bunların hepsini ayarladım. Canın nasıl gider? Canın şu şekilde gider. Y'ye basarsan gider. İlk ölürken bu uzun sürüyor da birkaç kez daha oynayınca düzeliyor. Arkadaşlar N tuşu, Nide'nin N'sine basınca araba verir sana. Verdiği araba. Araba verir dediğimde bazen romork da veriyor. Bazen tekne de veriyor. 300 çeşit araba var, haberiniz olsun. Bunu değiştireyim bir saniye. Bunu değiştireyim. Evet, şöyle devam edelim. Arkadaşlar T tuşuna basınca da arabamız değişiyor. Bakın istediğim gibi değiştirebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Yakında bu sol taraftaki uyarı listesini de sileceğim. Rahat olun siz. Şu anlık ben koydum onu test amacından dolayı ama bu şekilde kaldı. O problem yaratmaz size, onu söyleyeyim. Zaten transparan olduğu için bir şey yapmaz. Dediğim gibi J tuşu seni zıplatır. Ne kadar basarsan o kadar zıplatır. Tamam mı? K tuşuna bastığımda bakın önüme ne koydu? Duba koydu. Bak şöyle yapayım. Yine duba, bariyer, kutu. İstediğiniz kadar koyabiliyorsunuz. L tuşu lastikleri patlatır. Tamam mı? Lastiği patlatırsın. U tuşu aracı patlatırsın. Araç patlarken sana bir şey olmuyor. I tuşu da aracı silersin. İlk oyuna başladığınızda elinizde hiçbir şekilde silah yok. Silah vermiyorum. Ama araca binersen senin silahın olur. Tamam mı? Direkt sıkabilirsin. Araçtan indin. I'ya bastım. Araçtan indikten sonra da senin elinde veriyor silah. Ama silah seçme tuşu çalışmıyor. Bilginiz olsun. Çalıştırmıyorum onu özellikle. Şimdi başka bir silah alıp da kullanmaya gerek yok. Hem araçta hem de dışarıda çalışabilecek şekilde olsun diye koydum onu. O tuşuna basınca sana NPC ve silahlı NPC bunlar seni öldürmüyor.
olmuyor. Ama izleyiciyi manipüle edebiliyorsun. Aa lan beni vuracak lan diyorsun ama sen onları öldürebiliyorsun. Polis veren gelmiyor. Varsayalım ki polisin gelmesi. H tuşuna basınca polis aktif, tamam mı? Ben burada mesela şuna bir kere sıktım. Polis geldi. Bak görüyor musunuz? Hemen polis uyarısı. Yukarıda yıldız da geldi. Ama G'ye basınca polis gidiyor. Olayı anladınız mı? Okey. Şimdi başka anlatmadığım durum var mı diye bakıyorum şöyle. Araç yürüme esnasında senin konumunu koruyor. Hiçbir şekilde bak mesela ben şöyle yapayım. Sağa döndüm. O da sağa dönüyor. Hiç şey yok yani. Sapma durumu yok. Ama şöyle bir durum var. Hani bu araçların hani değiştikçe aracın gaza basma. Bak mesela anahtarla kontak açıyor ya. O animasyon kapatılmıyor. GTA kapatmıyor onu. Müsaade etmiyor. Bazıları fazla gaz verdirtiyor. Bu sefer de fazla gazla işte oyundaki ambiyansı bozuyor. Ben onu hiç bozmak istemedim. Kullanıcı eğer senin arabanı değiştirmek isterse zaten atar değiştirir. Şimdi sen buna ne kadar basarsan bu kadar araç değişir, tamam mı? Şimdi hediyeler de atıldıkça ne kadar hızlı bastığına bağlı, tamam mı? Bazen takılabilir. Normal. Çünkü sunucuda bir sürü oyuncu var ve ben bir sürü oyuncuya da hizmet veriyorum. İsterseme takılmalar olur. Sıkıntı yok. Bazen çalışmadığında T ile de yapabilirsin. Anladın mı? Adam baktın ki hediye attı lan çalışmadı. T'ye basarsın. Anladın mı? Yani onu biraz da hani bir tolere et yani. Yapacak bir şey yok. Ha peki ben ne yapıyorum bu yol güzergah olayını? Bazılarında checkpoint var, sende niye yok? Abi ben sürekli dolanıyorum. Nereden dolanıyorum? P'ye basın abi. Tamam mı? Burada bir saniye P'ye bastım. Burada bak konumu ben ayarlamışım bak. Buradan başlıyorum. Böyle devam ediyorum. Hem yayın uzun sürüyor. Bir saati geçiyor. Böyle devam ediyorum. Bu şekilde sonra şehir merkezinden devam ediyorum. Yine aynı şekilde devam. Bu döngüyü devam ediyorum, tamam mı? Hiçbir şekilde sapmıyor benim bu döngü. Sonra millet diyor ki abi ya bitmedi senin yolda. Bitmiyor. Çünkü adamlar zannediyor ki hala yoldayım. Anladın mı? Şimdi gelelim Tickfinity ayarlarına. Bu arkadaşları nasıl Tickfinity ile entegre edeceğiz? Tickfinity'ye gelmeden önce sana çok önemli bir haberim daha var. Senin hediye etiketin var mı? Yok. Ne yapacaksın? Hediye etiketi lazım. Hani bu yukarıda tepemde olan hediyeler var ya, bunlardan lazım sana. Araba değiş diyeceksin, yukarıya nazar boncuğunu koyacaksın. Lastiği patlat diyeceksin, yukarıya bu dondurmaya koyacaksın. Bunun için Photoshop'u internetten de öğrensen fark etmiyor. İhlal yiyorsun. Çünkü TikTok senin anlıyor hediye istediğini. Senin dilenci konumunu istemiyor. Anladın mı? Bunu istemediğinden dolayı biz bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de avbulut.com sitesine uğrayarak yapacağız. Ben hepinizin işini daha da kolaylaştıracak şekilde tasarım aracı yükledim. Nasıl mı? Araçlar ve çözümlere giriyorsun. Ücretli araçlar diyorsun. TikTok hediyeyi tasarla diyorsun kardeşim. Burada önce gidiyorsun jeton satın alıyorsun. Sonra burada bir sürü hediyelerimiz var. Tamam mı? Nazar boncuğumu tıkla abi. Önce jetonun olacak. Evet al diyorsun. Aldıktan sonra altına yazı bak. Yazı yazıyor. Bak görüyor musun? Buraya ne istiyorsun? Araba değişimi. Araba değişi yazıyorsun. Büyük harflerle. Tıklıyorsun. 2 kelime koyacaksın. 3. kelimeyi koymayın. Araba değiş. Lastik patlat. İşte çünkü neden? Hem resim gözüksün hem yazı gözüksün. Sonra dedikten sonra tikini işaretliyorsun. Satın da almışsın. Artık o senin 3 günlük sürenle bu hediye sende duracak. 3 günün sonunda tekrar yenilenir. Senden tekrar jeton ister. Aklında bulunsun. 3 gün değiştirme hakkın var. Geldin buraya tıkladın. Hediyeyi aldın. Aşağıya da araba değişini yazdın. Buraya geldin tuvale ekle dedin. Tamam. Şuraya gelecek. Tamam. Aşağı köşesinde yeşil bir şey var. Onu tut sürükle. İster küçült ister büyüt. Onu tutup sürükle. Bu yatay yayınlar için. İstersen dikey. Bu hep senin bileceğin iş. Bunu ayarlayacaksın. Kendini ortadaymışsın gibi gör. Nereden alacaksın? Kafana mı alacaksın? Burayı küçült. Tamam mı? Şöyle küçült. Ayarla. N şeklinde. Tamam mı? Ya da ne bileyim alt alta mı yapacaksın? Şurayı şöyle sırala yap. Bir de onun altına sırala yap. Ondan sonra aşağı geliyorsun. Çalışmayı PNG olarak indir. Bitti. Hemen ne yapıyoruz? TikTok Live Studio'ya görsel olarak aktarıyoruz. Arka planı da yok. Fıstık gibi değil mi? Daha ne istiyorsun? Siz de böyle hediye etiketlerini tasarlamak istiyorsanız hemen videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum link üzerinden uğrayabilirsiniz. Siz de tasarımını yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim Tickfinity'ye. Bunu şimdi sola çektim. Tickfinity'yi açalım. Ben burada sizlere önemli bir konudan bahsedeceğim. Tickfinity Pro'su olmayan adamlar buradan sadece 5 tanesini kullanabiliyor. Ama Pro'su varsa buradaki hepsini kullanabilirsiniz. Şimdi bende Pro yok ama ben yazılımcı olduğum için kendime Tickfinity yarattım. Onu şu an geliştirmelerini yaptığım için üzerinde de hattası ben şu an oyun oynadıkça da test ediyorum. Eğer ki başarılı olursam onu da yayına çıkacağım. Oyunlarımda da artık o Tickfinity'yi kullanacağım. Kendi Tickfinity aracımı kullanacağım. Anlık veri almam lazım çünkü. Her atılan hediyeyi takip etmem lazım. Sıkıntı olmasın çünkü. 5 tane ürünün anlatımını yapacağım. Nedir? Araç değiş, araç çağır, havaya fırlat, aracı patlat, aracı sil. Bu önemlilerini koydum. Ne mesela? Şimdi araç değiş yapmışım. Gel bakalım tıkladım. Burada Pew Pew diye Open Sound Library tarafından ses seçmişim. Burada bir sürü sesler var zaten. Seçebiliyorsunuz. Buraya Pew Pew yazın çıkar. Sonra aşağı inmişim. Tuş vuruşlarını simüle et diye bir bölüm var. Bakın bunu birçok arkadaşımız yapamamış. Tickfinity web siteden çalışmayacak. Bilgisayara inmiş olması lazım. Bu bir. İndirdikten sonra tuş vuruşlarını seçin diye bölüm gelir. Şimdi senden burada Enable Game yazan kısım var ya, For Games, GTA ve Forza için. Burayı tikini işaretliyorsun. Bunun işaretlemezsen GTA'da herhangi bir tuş çalışmaz. Hediye geldikçe çalışmaz. Bunu bir. Burası 100 milisaniye olacak. Buraya da büyük harfle T yazacaksın. Save diyorsun. Sonra aşağı iniyorsun. Görüntüleme süre saniyesi 2 diyorsun. Aşağı iniyorsun. Screen 5 diyorsun. Ve hediye
kombinasyonları denilen yere de tikini işaretliyorsun. Sen de combo hediyedir. Bu hediye ard arda geldikçe ard arda basmadır. Anladın mı? Şimdi olaylar kısmına geçelim. Yeni etkinlik oluşturuyoruz, tamam mı? Burada olayı kim tetikleyecek? Takipçi mi? Abone mi? Yorum atan mı? Yok. Bana herkes lazım. Herkes hediye atınca o aksiyon çalışsın. O araba değişsin istiyorum. Herkes diyorsun burada. Sonra olayı ne taraftan tetiklenecek? Hediye atarak tetiklenecek. Burada belirli bir hediyeye gönderme diyorsun. Aşağı iniyorsun. Abi bizim hediyemiz neymiş? Gül müymüş? Gülü seçiyorsun. Daha demin etkinlik oluşturduk ya yukarıda. İsmini ne verdin sen? Araç değiş mi verdin? Al sana araç değiş geldi. Kaydediyor musun? Kaydediyorsun. Ben zaten yapmışım, kaydetmiyorum ben. Siz kaydedebilirsiniz. Ben kaydetmeyeceğim. Aşağı iniyorsun. Burayı kapatıyorum. Tıpkı aynı, diğerleri de aynı. Tamam mı? Aynı mantıkta ilerliyorsunuz. Çok zor değil zaten. Anlarsınız zaten olayı. Burayı kapatıyorum. TikTok Live Studio açıyorum. Yine ben banlıyım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi Tikfinity'ye geçiyoruz. Burada sen ne dedin? Scrim 5 mi dedin araba değişe? Scrim 5'i buldun. Buraya bir kez tıkla. Kopyalandı. Gel abicim TikTok Live Studio'ya. Kaynaklar bölümüne artıya bas. Bağlantı de. Ekle ve bunu al. Yapıştır CTRL-V diyerek. Sonra kaynağı ekle. Ekledikten sonra senin o orta tarafta kare bir şey gelecek. Onu ister küçült, ister kenara koy. Eğer görselli bir şey varsa artık nereye koymak istiyorsan sen ayarlıyorsun onu. En azından burada olsun yeter. Bak size şunu da söyleyeyim. O bağlantıyı ekledin ya. TikTok Live Studio açar açmaz senin offline'ın ready olacak. Yeşil olacak. Gördün mü? Ben de offline'dı daha demin. TikTok Live Studio açtım. Ready oldu. Başka neyimiz var diye bakıyorum şu anda. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam. Bak Scrim 5, Scrim 4, Scrim 3, Scrim 2, Scrim 1 ayırmışım farkındaysanız. Her aksiyona ayırın. Burada bak. Yeri de burası bak. Kaplama ekranı. Gördün mü? Buradan ayırıyorsun. Bak ayırmazsan tek bir ekranda yaparsan attığın hediye hiçbir şekilde işlemez. Araba değiş 2 saniye bırakmışım. Tamam mı? Araç çağrı 4 saniye yapmışım. Havaya fırlatı 5 saniye yapmışım. Aracı patlat 5 saniye yapmışım. Aracı sil 2 saniye yapmışım. GTA 5'in dağa tırmanma modu da bu şekilde arkadaşlar. Sizlerden bir ricam daha var. Kesinlikle GTA 5'i pencere modunda oynamanızı tavsiye ediyorum. Tam ekranda oynamayın. Çünkü neden? Hani yayında hem kasma durumu da olabilir. Çünkü sonuçta bir oyun oynuyorsunuz. Oyun ekran kartına da yoğunlaşıyor. TikTok Live de ekran kartına yoğunlaşıyor. İkisi de yormasın ekran kartını diye pencere moduna biraz daha ekran kartındaki gücünü azaltarak hem oyununuzu stabil bir şekilde rahat oynayabilir olursunuz hem de TikTok Live Studio'da da sıkıntı yaşamazsınız. Kasma ve donma probleminde de. Eğer bir sorularınız varsa da yorumlarda belirtin. Bir sıkıntı yaşarsanız da dediğim gibi ben her şekilde sizinle iletişime geçerim. Ben sizi her şekilde bulurum yani. Sorun yok. Siz o ürünü alsanız bile ben her şekilde bulurum ben sizi. İletişime geçerim. Bir problem yaşadığınızda yardımcı olmaya çalışırım. Ama oyunla ilgili arkadaşlar lütfen bak oyun moduyla ilgili bir problem varsa söyleyin ama bana kalkıp da Tikfinity'dir, resimdir falan bunlarla ilgili sorular sormayın. Ben bunun videosunu attım. Yukarı tarafta karta gene bırakacağım zaten de bırakmışımdır illaki. Orada bile anlatmışımdır yani. Ben hediye görsellerle ilgili özellikle bu satın alınacak hediye görsellerle ilgili anlattım her şeyi. Zaten bunu anlamamanız imkansız bir şey. Jeton alıyorsun, hediye seçiyorsun. Bu kadar. 3 günlük süren var. 3 günün içerisinde kullan istediğin kadar. Ama 3 günü geçerse yapacak bir şey yok. O hediye bir daha jeton ister. Yani sistemin döngüsü bu şekilde çalışıyor. Benlik bir şey yok arkadaşlar. Evet videonun da sonuna geldik. Umarım video işine yaramıştır güzel kardeşim. Kanalıma abone olmayı, videoyu da like atıp yorum atmayı unutma. Ne diyoruz ben? Senin ekranı. Bye bye. Kameralar açıldı, sahne hazır. TikTok'tan shorts'a herkes nazar. Kod yazıyor, kuklayı konuşturur. Tiyatro sahnesinde de ışık saçar durur. Kubilay Can, eğlence plan. Şalenk tepki